Merhaba değerli arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bu videomuzun konusu kehribar tesbih. Şimdi kehribar tesbih nasıl geldi elimize? Önce ondan bahsedeyim size. Bir müşterimiz kehribar kaya parçası varmış elinde. Bunu bana işçilik yapar mısınız diye getirdi. Biz sadece burada kehribara işçilik yaptık. Kehribar bekleyen arkadaşlar heyecanlanmasın. Arkadaş bunu Rusya'nın bir bölgesinden almış. Tanıdığı arkadaşı varmış, getirmişler ona. Şimdi bu abimizin kehribarını yaptık ama dedik ki hazır kehribar işçiliği yapmışken bu ürün hakkında bir detaylı video çekelim. Canlı canlı olsun. İnsanlara kehribar maliyetleri hakkında örnekler veriyoruz ya. Bu da ona bir örnek olmuş olsun diyoruz. Şimdi yaptığımız kehribarın ölçülerine bir bakalım. İri boy bir tesbih yaptık arkadaşlar. 16'ya 17. 16'ya 17 fıçı kesim bir tesbih arkadaşlar. Çok iri bir boy kehribara göre. Yani bu malzeme toplamda esasen 350 gramlık bir kayaydı. Mesela şöyle bakayım, şeylerini görebilecek miyim? Evet. Bakın kayamız şöyle bir şeydi arkadaşlar. Biz bunları kestik. Bu kayamızın dış rengiydi. Tabi zeminde siyah olduğu için burası biraz daha koyu gözüküyor. Esasen iç rengi işlerken böyleydi arkadaşlar. Daha açıktı. Bakın ama çok kısa zamanda mesela havayla temas edince hemen rengine oturdu. Cilayı yiyince rengine oturdu. Tabi bu testere izleri ve tozlar var. Biraz daha beyaz gösteriyor. Normalde bu kadar beyaz değil. Şimdi hazır bunu göstermişken bakın siyah zeminde renkler nasıl daha çok belli oluyor. Bu yani kısa zamanda bu tonlara kavuşacak demektir arkadaşlar. Ondan sonra dışı gibi kırmızı olacak eskidikçe. Ama doğal kehribar çok fazla kırmızı olmaz arkadaşlar. Böyle orange tarzında olur. Böyle kıpkırmızı doğal kehribar pek olmuyor. Onlar şeffaflarda oluyor. Genelde renklendiriliyor onlar. Lazerle renklendiriliyor. Kendi kendine renk alanlar en çok böyle orange olarak görüyoruz zaten. En eskilerini öyle görüyoruz. Çok uzun süre sürüyor ama bu orange rengine gelmesi arkadaşlar. Şimdi bu kaya kehribarın hikayesi şöyle arkadaşlar. Bir abimiz kehribar kayası varmış elinde, bizi de tanımıyormuş. Bunu yaptırmak istiyor. Esnaflara soruyor. Herkes bizi tavsiye ediyor. Aynen şu tavsiyeyle geliyor. Ya kardeşim git palaya demişler. Senin malzemen neyse onu çıkartır. Firesi neyse onu sana verir. Hilesi hurdası olmaz. Git gözün kapalı ver demiş. Abimiz de hakeza öyle geldi. Ben durumu izah ettim. Abi dedim biz yaparız. Videosunu da çekiyoruz. Kestiğimiz parçaları da resimliyoruz. Size bunları veriyoruz. Burada az önce gösterdiğim gibi. Ufak bir videosu da var kesilirken. Yani içinizde kuşku kalmasın. Firesiyle bakın şöyle fireleriyle veriyoruz dedim. Ben bunu izah ederken abi dedi izah etmene gerek yok. Ben tavsiye alıp geldim zaten. Herkes aynı şeyi söyledi dedi. Yani insan biraz da hoşuna gidiyor tabii. Güzel. Herkesin aynı şeyi söylemesi çok güzel. Malzemelerde iç taraflarında şimdi tane kehribarı da inceleyeceğiz. Bir de maliyet inceleyeceğiz. Şöyle parçaları göstereyim size. İç parçalarını falan da bir inceleyeceğiz. Malzemede fireler çok arkadaşlar. Yani çatlak fireler, fireleri çok. Evet. Tabii kehribara baktığımızda kehribarımız doğal, güzel bir kokusu var. Saf bir kehribar ama ben böyle şeylerde yine arkadaşlara ve herkese ısrarla diyorum ki laboratuvara götürün, test ettirin, gemolojiye götürün, test ettirin. Elinizde belgeniz olsun. Şu demiş orijinal, şu demiş değil. Böyle bir algıyla gezmeyin. Dünyanın parasını veriyorsunuz ve böyle bir tesbih yaptırıyorsunuz. Şimdi bu tespihi bir maliyet hesabı yapalım arkadaşlar sizlerle. Evet, hesap makinemizi aldık. Şöyle bir maliyet hesabı yapalım. Ben diyorum ya kehribarı alırken dikkatli olun. İşte bu fiyata kehribar çıkmaz derken kastettiğim şeyi de şimdi anlayacaksınız. Arkadaşlar kayamız 350 gram bir kayaydı. Şöyle bakayım, 350 gram bir kayaydı. Ben dün akşam ustaya dedim ki usta dedim bakın abinin kaça aldığı ya da piyasa değerini söylemiyorum. Piyasa değeri arkadaşlar 7-8 dolardan aşağı değil.
Usta dedi ki ben buna 4-5 veririm dedi. Yani gram fiyatına dolar olarak 4-5 veririm. Ben de dedim ki 350 dolar, hadi 5 ile çarpalım. Ustanın verdiği fiyatla çarpıyoruz arkadaşlar. Arkadaşın aldığı fiyatla değil. Muhtemelen 7 ya da 8 almıştır. Neyse 5 ile çarptık. Eşittir 1750 dolar yaptı. Buna 300 dolar daha da işçilik ekleyelim. 2050 dolar yaptı kayamız. 2050 dolar yaptı kayamız arkadaşlar. Çarpı 27 diyelim, TL'ye çevirelim. 55.350 lira bir maliyete çıktı şu tesbih arkadaşlar. Bakın böyle daha net, daha açıklayıcı olmadı mı? Ya burası niye böyle derseniz, arkadaş böyle istedi tepeliyim de o yüzden biz öyle yaptık. Yoksa biraz daha böyle girintili çıkıntılı bir şeyler yapabilirdik. Yani şöyle ürünün detayını da size gösterirken çok güzel bir kehribar oldu. İri bir kehribar oldu. Bakın malzemelerin dışa kalan kısımlarını bile kullandık. Çukur değil bu tabii ki de. Ama çatlak patlak olmadığı sürece, yani kırılmayacak şekilde olduğu sürece hepsini kullandık. Çünkü çok iri boy bir tesbih. Hatta çok güzel oldu. Gören herkes çok beğeniyor. Ben de haliyle çok beğendim ama dokunuş ve hissiyatı bile çok farklı. Yani şimdi pres kehribar, orijinal kehribar derken bakın hissiyat bile çok değişiyor doğal kehribarda arkadaşlar. Hissiyatı çok güzel, bir de ele yapışmıyor. Bakın. Hissiyatı çok güzel. O ama pres kehribarlar yapıyorsunuz, elinize çok yapışıyor gerçekten. Malzeme gerçekten çok güzel. Bana hissiyatı saf, orijinal bir malzeme. Benim anladığım kadarıyla ama dediğim gibi arkadaşlar, yine bu tür ürünleri muhakkak sertifikalandırmanız gerekiyor. Mesela bakın 55 liraya mal olacak bir tesbihi siz 25 dolarlık test ücretinden kaçıyorsanız yazık, yani yaptırmanız gerekiyor. Bunu yaptıran abimize de diyorum ki sertifikayı ver. Sertifikan elinde olsun. Beni dinliyorsa tabii. Şimdi arkadaşlar tesbihimizin detaylarını gördük. Olabildiğince büyük boy istedi. Abimiz ısrarla bu boyu istedi. Yoksa biz o kayadan mesela 10'a 14, 11'e 14 gibi 33'lü çok güzel, hatta yarasız beresiz bir tesbih çıkartabilirdik. Ama abimiz ısrarla bu boyu tercih ettiği için, çünkü bu boyu seviyormuş, bu boy eline hoş geliyormuş. Bu yüzden biz yaptık. Kendisine dedik 33'lü çıkmamayabilir. 33'lü istiyordu ısrarla. Çıkmamayabilir. Kabul edersen yapacağız dedik. Kabul ettikten sonra yaptık. Arkadaşlar kaç tane çıkmış? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Esasen 25 taneli ama diğer tanelerde sıkıntı olduğu için buraya eklemedik. Yedekte duruyor. Ve sistem taneleri, taneleri aşağı yukarı 33'ü veriyor. Ama imame olduğu için bunları boyları zaten küçük çıktı. Yani kurtarabileceği boy bu oldu. Biz de abimize bu güzel tespihi yaptık. Şimdi ürün üzerinde bir inceleme yapalım arkadaşlar. Kehribar ürünü üzerinde bir inceleme yapalım. Şimdi kehribarımızın kesimini izleyelim biraz bakalım arkadaşlar. Biraz ilerletebiliriz. Gördüğünüz gibi malzememiz böyle 5 parçaya kesildi. Fakat bakın daha iyi resimde görebiliyorsunuz. 5 parçaya kesildi. Şimdi bunların şöyle bir detayına inmek istiyorum. Kehribar yaparken ya da yaptırırken malzemenin içinden ne çıktığı çok önemli arkadaşlar. Bakın şimdi mesela şurada bunları büyüteceğim arkadaşlar.
Bakın görüyor musunuz? Malzemenin şuralarında fire var. Burada fire var. Burada fire var. Burada fire var. Buralarda fire var. Bakın şuralarda var. Şurada var. Şurada var. Bunları hep fire arkadaşlar. Öbür parça karşılığına bakalım. Onda da bakın hep fireler var. Taneler de iri boy olduğu için arkadaşlar haliyle malzemeden çok götürüyor. Bakın malzemenin bu ucu dıştan bakınca var gibi gözüküyor ama bakın içinde kocaman bir boşluk varmış. Şuralardaki boşluklar yine bakın şuraları da fire olmasına sebep oluyor. Boyundan dolayı şuraların fire olmasına sebep oluyor. Belki şuradan sadece 2 tane alabilecek. Şuradan bir tane. Şuradan bir tane. Şuradan bir tane. Şuradan bir tane. Şuradan bir tane gibi öyle gidecek arkadaşlar. Parçalar büyük ama tane büyük olduğu için firesi de fazla oluyor. Kehribarın en büyük yaşadığımız sıkıntılarından biri de bu arkadaşlar. İçinden ne çıkacağını bilemiyoruz. Şimdi alt tarafa doğru gidelim. Yine bu da aynı tarzda. Hatta öbür parça az önceki parça o. 2 kere çekmiş. Evet. Bakın enine bakmış 17 milim. Biraz daha ışık fazla orada, renk daha koyu, çok güzel gözüküyor. Muhtemelen bu malzeme biraz vitrinde beklemiş bir malzemeye benziyor. Bakın şuradaki bölge tamamen fire. Şurası içeri girinti yapmış. Bakın şöyle düz gelseydi daha iyi parça çıkardı. Şöyle yaptığı bir hareket var. Şuraya kadar fire veriyor. Bunlar hepsi kehribarın riskleri. Bazı durumlarda kehribarı aldığımızda, elimize kestiğimizde bazen hiçbir şey de çıkmamayabiliyor. Tamamen çatlak patlak da olabiliyor içi. O tamamen şansa bağlı artık. Bakın bu malzeme çok temiz çıkmış. Bu parça çok temiz. Gayet de güzel olmuş. Evet. Yani kehribarla ilgili daha önce de söylediğimiz şeyler maliyet açısından arkadaşlar, maliyeti ucuza çıkmayan bir tesbih. Gerçekten firesi fazla oluyor. Mesela diyelim bunun firesi 5'te 1'e denk geliyorsa 350 gramdan 70 gram alabiliyorsanız iyi bir işçilik yaptınız demektir. Biz buradan 79 gram almışız. Yani iyi bir işçilik yapmışız. Malzemeyi kurtarmışız. Malzemeyi ziyan etmeden, bozmadan güzel bir tesbih çıkartmışız. Abimiz dediğim gibi tepeliği böyle istedi. İmameleri modeli verdi. Böyle istedi. Taneler böyle istedi. Hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Sizin de aklınızda bulunsun arkadaşlar. Ucuza kehribar alamazsınız. Ama bu algıyı kırmak için bazı insanlar kehribarı pahalıya satıyorlar. Sertifikasız ürün almayın arkadaşlar. Kimseyi töhmet altında bırakmak istemiyorum. Kimseyi suçlamıyorum. Eğer sertifika almıyorsanız siz suçlusunuz, siz hatalısınız. Esnaflar malını satmaya çalışacaktır. Bir şekilde almıştır, satmaya çalışacaktır. Olabilir. Size de zaten en baştan doğruyu söylemesi gerekir ya da sertifikalı vermesi gerekir bu doğal ürünlerin. Eğer siz de ona güvenip alıyorsanız hiç şikayet etmeye hakkınız yok. Eğer güvenmiyorsanız da ya da doğru bir ürün aldığınızdan emin olmak istiyorsanız arkadaşlar sertifikaya muhakkak verin ya da sertifikasını isteyin. 25 dolar ya. Karşılığını, sertifika size geldiğinde de arkadaşlar karşılığını o sertifikayı veren firmanın ya da gemolojinin web sitesine girerek, kodunuzu girerek ürünün ne olduğuna bakın. Orada çünkü detayları yazacaktır. Bazıları diyor ki yok 5 gün sonra girilecek, 10 gün sonra girilecek. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sertifikayı siz alın, sonra girilecek, onlar gibi muhabbetlere inanmayın. Onlar bazen insanlar kendileri de yapabiliyor sertifikayı. Siz sertifikaya girdiğiniz zaman web sitesinde detaylarını, gramajlarını görmeniz gerekiyor. Ürün hakkındaki bilgilerini görmeniz gerekiyor. Orada yazması gereken doğal kehribar ifadesine aldanmayın hemen arkadaşlar. Açıklaması önemli olan. Çünkü adamlar bunu doğal kehribar olarak sertifikaya sokuyorlar. Ürünün açıklaması önemli. Açıklamada ısıl işlem görmüş dediği zaman ya da başka bir şey yazdığı zaman kehribar olmadığını hemen anlayın arkadaşlar. İşlem görmüş demektir. İçinde kehribar olabilir ama saf doğal değil anlamına gelir. Zaten saf doğal olsa doğal kehribar ya da direkt kehribar diye açıklamaya yazar. Bu bilgilere de dikkat edin arkadaşlar. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.